Jim Bruto'nun ölümden dönme deneyimi, NDE, kader, bırakmanın sanatı ve varoluşun daha derin anlamlarına dair derin bir bakış sunuyor. Olağanüstü yolculuğunda Jim, bir pilot olarak uçağının ormana düşmesiyle hayatını değiştiren bir an yaşadı ve kendisini Araf olarak adlandırdığı dünyevi olmayan bir alemde buldu. Bu deneyim onun hayata, seçimlere ve geleceğimizi şekillendiren görünmez güçlere bakışını sonsuza dek değiştirdi. Hikayenin başlangıcı, bir macera tutkusu. Jim'in hayatı macera ve yenilikçilikle tanımlanıyordu. Çocukluğundan itibaren havacılığa, teknolojiye ve keşiflere büyük bir ilgi duyuyordu. Devrim niteliğinde uydu, iletim teknolojileri icat etti, tarihi uçaklar inşa edip uçurdu ve hayallerinin peşinde korkusuzca yaşayan biriydi. Ancak 6 Ekim 2016'da deneysel uçağının uçuş sırasında arızalanmasıyla yolculuğu beklenmedik bir döneme çaldı ve ıssız, ormanlık bir alanda feci bir kazayla sonuçlandı. Jim, doyumsuz bir merak duygusuyla hareket ediyor, havacılığın ötesine geçerek teknoloji ve bilimsel ilerlemeleri de keşfediyordu. Yeniliklere olan durmaksızın süren ilgisi kimliğini şekillendirdi ve bu yüzden geçirdiği kaza ile sonrasında yaşadığı farkındalık daha da derinleşti. O, aksiyon ve zekaya dayalı çözümler üretmekten hoşlanan biriydi. Ancak ölümden dönme deneyimi onu somut olanı anlamaktan çıkıp varoluşu şekillendiren görünmez güçleri keşfetmeye zorladı. Geçiş, Araf'a giriş ağır yaralanan Jim, bir travma merkezine hava yoluyla nakledildi ve burada doktorlar onu tıbbi olarak yapay komaya soktular. İşte bu süreçte zaman ve mekanın ötesindeki Araf'a girdi. Tipik ölümden dönme deneyimlerinde olduğu gibi bir ışık tüneli veya ölmüş sevdikleriyle buluşma yerine Jim kendini antik, post-apokaliptik bir şehir manzarasının ortasında buldu. Gökyüzü fırtına bulutlarıyla kaplıydı ve bu ıssız fakat tuhaf bir şekilde büyüleyici olan yerde dönen çeşitli yoğunluk ve şeffaflıktaki dişlilerle dolu devasa, metalik bir yumurta benzeri yapı keşfetti. Sessizlik onu ağır ve boğucu bir şekilde sardı. Bu, rahatsız edici bir hareketsizlikti. Kalın ve mutlak bir sessizlik. Hava yoğundu, paslı bir metal kokusu taşıyordu. Sanki bu yer çok uzun zaman önce çürümeye terk edilmişti. Tek duyulan ses, devasa yapının içindeki mekanik dişlilerin ritmik uğultusuydu. Bu sesler, boşlukta yankılanarak, bu alemin tümüyle başka bir güç tarafından hareket ettirildiğine dair ipuçları veriyordu. Ona rehberlik eden ses, fiziksel olarak var olmayan fakat deneyimin ayrılmaz bir parçası olan bir bilgeliğin fısıltısıydı. Burada geçirdiği her an sonsuzluk gibi geliyordu, ancak ironik bir şekilde zamanın hiçbir anlamı yoktu. Kaderin dişlileri, bedensiz bir ses, Jim'e rehberlik ederek dişlilerin onun geleceğindeki anları temsil ettiğini açıkladı. Bazıları somut ve gerçekti, bazıları ise silik ve belirsizdi. Her dişli, hayatında gerçekleşmesi muhtemel bir düşünceye, eyleme veya olaya karşılık geliyordu. Birine dokunduğunda yoğun bir acı hissetti ve onu içgüdüsel olarak çıkardı. Ses, belirli dişlileri çıkararak kaderini yeniden şekillendirdiğini, onu acıya veya olumsuz sonuçlara götürecek yolları ortadan kaldırdığını açıkladı. Bu açıklama, Jim'i serbest irade, önceden belirlenmiş yollar ve geleceğin akışkan doğası üzerine derin bir düşünceye sevk etti. Bu alemde ilerledikçe her dişlinin ve her seçimin karmaşık bir ağın parçası olduğunu fark etti. Birbirlerini etkiliyor ve şekillendiriyorlardı. Tek bir gelecek yoktu, yalnızca sürekli değişen olasılıklar ağı vardı. Dişlileri çıkararak belirli olasılıkları ortadan kaldırıyor, engelleri siliyor, zaman çizelgesini değiştiriyor ve kaderini tam olarak tahmin edemeyeceği şekillerde yeniden oluşturuyordu. Çıkardığı her dişli artık gerçekleşmeyecek bir geleceği temsil ediyordu ve bu değişiklik etrafındaki dişlilerin yeniden hizalanmasını, yeni yolların oluşmasını sağlıyordu. Bu farkındalık hem özgürleştirici hem de mütevazılaştırıcıydı. Artık kendi hikayesinin sadece bir yolcusu değil, aynı zamanda onun aktif bir şekillendiricisiydi. Açığa çıkan gerçekler, Araf'taki etkileşimleri sırasında Jim, 5 temel gerçeği keşfetti. En iyi versiyonuna geri dönüş toplum,
genellikle başarıyı dışsal kazanımlarla tanımlar, ancak Jim en gerçek benliğinin geçmişteki maceracı figür olmadığını, aksine Araf'ta olduğu gibi tamamen bilinçli ve özgürleşmiş hali olduğunu fark etti. Gerçek tatmin, maddi kimliklerimizin ötesinde kim olduğumuzu anlamakta yatıyordu. Araf, ona geçmiş kimliğinin, ödüller ve maceralarla şekillenmiş benliğinin yalnızca bir parçası olduğunu gösterdi. Bu alemde dünyevi bağlardan tamamen sıyrılmış, saf varoluş halindeki benliğinin özünü gördü. Bırakmanın sanatı Jim, sürekli olarak bir sonraki büyük şeyi kovalamaktansa, gerçek gücün bağımlılıklardan kurtulup bırakmakta yattığını öğrendi. Hayatın doğal akışına teslim olmak, gereksiz acıyı ortadan kaldırır ve daha net bir yol yaratır. Bırakmak, hedeflerden vazgeçmek değil, asıl gücün uyum sağlama ve güven duymaktan geldiğini fark etmektir. Bu, varoluşun akışına karşı koymak yerine onunla birlikte hareket etme cesaretini gerektirir. Jim'in öğrendiği en büyük derslerden biri, kim olduğumuzu sürekli şekillendirdiğimizdi. Hayatımızı belirleyen şeyler, geçmişimize sıkı sıkıya tutunmamız değil, bilinçli olarak yaptığımız seçimlerdi. Ve bazı şeyleri bırakmak, özgürlüğün kapısını açan en önemli anahtardı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bir sonraki büyük şeyin peşinden koşmak yerine Jim gerçek gücün bağlılığı bırakmakta olduğunu öğrendi. Bize artık hizmet etmeyeni serbest bırakmak ve hayatın doğal olarak akmasına izin vermek. Bunu yaparak gereksiz acıyı ortadan kaldırır ve daha açık bir yol yaratırız. Bırakmak, hırstan vazgeçmek değil, gerçek gücün uyum sağlamaktan ve güven duymaktan geldiğini anlamaktır. Varoluşun akışıyla hareket etmeye istekli olmak, ona karşı mücadele etmek yerine akışına kapılmaktır. Doğrusal düşünme ve çok boyutlu algılama. Çoğu insan olayları adım adım doğrusal bir şekilde düşünür. Ancak Jim, gerçek bilgeliğin olayları bir bütün olarak görmekten, her bir olayın birbirine bağlı olduğunu ve geleceğin doğrusal bir yol değil, karmaşık bir ağ olduğunu anlamaktan geldiğini öğrendi. Bu, algı değişikliği, Jim'e aldığımız kararların nadiren izole olduğunu gösterdi. Her bir seçim, görünmez bir gerçeklik dokusu üzerinde dalgalanarak, yolları beklenmedik şekillerde etkileyebilir. Gerçeklik ve ruhsal yol gerçek yaşamak, dini inançlardan bağımsız olarak ruhsal bir eylemdir. Çünkü bırakmanın ve kendi özbenliğini kabullenmenin önceki gerçekleriyle uyum içindedir. Gerçeklik, bireylerin toplumsal beklentilerden kurtulmasına olanak tanır ve Jim'in Araf'taki keşfiyle uyuşur, kimliğin dışsal başarıların ötesinde olduğunu öğrendiği an. Gerçeklik, kontrolü bırakmanın ve varoluşun doğal akışına güvenmenin bir uzantısıdır. Kendi kusurlarını sahiplenmek ve bilinçli, dürüst seçimler yapmak, dürüstlükle yaşanan bir hayat ve başkalarıyla daha derin bir bağlanma kurmak için gereklidir. Gerçeklik, mükemmellik değil, kendi kusurlarını kabul etmek ve hayatı samimiyetle yaşamaktır. Kendini tanıma yolculuğu, tanımlanmış bir başarı kavramından daha değerlidir. Bırakmanın gücü sonunda, bu hayattan ayrıldığımızda, sandığımız kişi geride kalır. Gerçek kalan tek şey, kim olduğumuzun özü, sınırsız potansiyele ve birbirine bağlı bir varlık olmamızdır. Kontrolü bırakarak ve bilinmeze güvenerek, varoluşun daha büyük akışıyla uyum sağlarız. Araf, Jim'e benliğin geçici olduğunu, ancak varoluşun özünün sonsuz olduğunu gösterdi. Bırakma eylemi, bu temel gerçeği kabul etmektir, geçici kimliklerden ve anlık mücadelelerden daha büyük bir şey olduğumuzu hatırlamaktır. Geri dönüş, değişmiş bir bakış açısı. Jim komadan uyandığında bambaşka bir insandı. Bu deneyim, ruhunda silinmez bir iz bıraktı ve önceliklerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Artık hayatını sezgi, şu anın farkındalığı ve evrenin büyük tasarımına güvenerek sürdürüyordu. Bilinmeyenden korkmak yerine onu tanrısal akışın bir parçası olarak kucakladı. Araf'taki etkileşimleri ona nadiren verilen bir hediye sundu.
kendi kaderimizi şekillendirdiğimiz halde daha büyük ve görünmez bir düzenin varlığını kavramak. Bu farkındalık, onun günlük hayata bakışını değiştirdi. Anın içinde daha fazla kalmaya, belirsizliğe karşı daha sabırlı olmaya ve hayatın doğal akışına daha çok güvenmeye başladı. Artık korku ve kontrol duygusuyla hareket etmek yerine kendini akışa bırakmayı seçti. Çevresindeki insanların duygularına ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olduğu için ilişkileri derinleşti. Yaşam amacı daha net hale geldi. Önceliklerini anlamlı bağlantılar kurmaya ve iyilik yapmaya odakladı. Hayattaki her şeyin birbirine bağlı olduğunu daha derinden anladı. Küçük eylemlerin beklenmedik şekillerde dalgalanarak daha büyük etkilere yol açabileceğini fark etti. Bu gerçekler. Onun günlük yaşamını değiştirdi, daha fazla farkındalık, sabır ve minnettarlık içinde yaşamasına yol açtı. Hayata yeni bir huzurla döndü ve kaosun içinde bile inanılmaz bir güzellik olduğunu kabul etti. Sonuç, herkes için bir mesaj. Jim'in ölümden dönme deneyimi bize fiziksel bedenlerimizden ve maddi kaygılarımızdan daha fazlası olduğumuzu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Onun deneyimi kendi hayatlarımızı daha fazla farkındalıkla incelememizi, gerçekten ne önemi olduğunu sorgulamamızı ve amacımızı nasıl bilinçli bir şekilde yaşayabileceğimizi düşünmemizi sağlıyor. Kendi içgörümüzü geliştirerek ve bilinmeze güvenerek daha derin bir anlam ve tatminle uyumlanabiliriz. Korku ve zorlamayla değil, bilinçli seçimlerle, bırakmayla ve hayatın daha derin bilgeliğini kucaklayarak kendi kaderimizi şekillendirebiliriz. Jim'in hikayesi bizleri kendi yaşamlarımız üzerine düşünmeye davet ediyor. Bizi artık desteklemeyen şeyleri bırakabilir miyiz? Kaderimizin dişlilerinden hangisini çıkarmayı seçebiliriz? Ve en önemlisi, daha gerçekçi, şu ana daha fazla odaklanan bir yaşamı nasıl sürebiliriz? Bu gerçekleri anlayarak hayatta daha fazla netlik, cesaret ve zarafetle yön bulabiliriz. Sonunda tüm gürültünün ötesinde sonsuz, birbirine bağlı ve derinden özgür olduğumuzu fark ederiz. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.